Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte pazar kahvaltınıza yakışacak ve sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz poğaça tarifi hazırlayacağız. Lezzetine hayran kalacağınız kıyır kıyır bir mayasız poğaça tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Evet, kabımın içinde 150 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinim var. Sizler tereyağı da kullanabilirsiniz. Hemen üzerine 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. Üzüm, elma fark etmez. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı oda sıcaklığında tatlı yoğurt ilave ediyorum. Yoğurdunuzun tatlı olmasına dikkat edin. Ekşi olursa poğaçamız da ekşi olacaktır. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 2 tane yumurtamın akını kullanıyorum. Sarısını üzerine kullanacağım. Yine yumurtam da oda sıcaklığında. Sizler de oda sıcaklığında kullanırsanız daha iyi olur. 2 paket de kabartma tozu ilave ediyorum. Evet, şimdi unumu almadan önce kabımın içine almış olduğum malzemelerimi karıştıracağım. Tamam, yeterli. 4 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurursanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun kalitesinden kalitesine de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor, bilginize. Evet, ben unumun hepsini kullanacağım çünkü hepsini alacak. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğuracağım. Kulak memesi yumuşaklığında ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Evet, tamam, pürüzsüz hale gelinceye kadar hamurumu yoğurdum. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Evet, hamurumuzun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Yani yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olacak. Şimdi poğaçamızın şeklini verelim. Evet, hemen böyle yumurtadan biraz küçük bir parça aldım hamurumdan, avucumun içinde yuvarlıyorum. Sonra masamın üzerinde parmak uçlarımla açıyorum. Evet, bu büyüklükte. İçine kaşarımdan ilave ediyorum. Ben birazını kaşarlı, birazını da peynirli yapacağım. Sizler dilerseniz hepsini kaşarlı veya hepsini de peynirli yapabilirsiniz. Evet, bu arada kullanmış olduğum peynir miktarımla kaşarımın miktarı da 100 gram. Hemen böyle iyice kapatalım ki açılmasın. Evet, bu şekilde düzlüyorum ve bu şekilde şeklini veriyorum. Hemen yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine yumurtadan biraz küçük bir parça alıyorum ve avucumun içinde yuvarlayıp sonra masamın üzerine alıp büyütüyorum. Bu şekilde. Yine kaşarımdan ilave ediyorum ve hamurumu topluyorum. Evet, iyice bastıralım ki açılmasın pişerken. Sonra bu şekilde düzleyip şeklini veriyorum.
Bu şekilde. Yine yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Son bir tane daha göstermek istiyorum. Evet, bunu da peynirli yapmak istiyorum. Yine hamurumun iki ucunu bir ucuna getiriyorum ve bu şekilde parmak uçlarımla kapatıyorum sıkı olacak şekilde. Sonra yine bu şekilde düzlüyorum ve şeklini veriyorum. Bu şekilde hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim bilginize. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi yumurta sarımızı üzerine ilave edelim ve sonra fırınımızı ayarlayıp poğaçalarımızı pişirelim. Evet, böyle yumurta sarımızı eşit olacak şekilde sürelim ki hepsi eşit bir şekilde kızarsın. Evet, şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra poğaçamı katıp pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız bilginize. Evet, poğaçalarımız pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda 40 dakikada pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Şimdi 10 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra iç dokusuna da geçeceğim. Evet, 10 dakika dinlendi poğaçalarımız. Hemen böyle iç dokusuna da geçelim. Yani kaşarlarımıza bakar mısınız nasıl erimiş? Hemen şöyle içini de göstereyim. Yani kıyır kıyır bir poğaça tarifi oldu kesinlikle. Hemen şöyle içini iyice açıp göstermek istiyorum. Yani asla hamursu bir poğaça tarifi olmadı. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Daha sıcak olduğu için elimde fazla tutamadım. Hemen şöyle göstereyim, bakar mısınız? Yani dışı pul pul dökülen içi yumuşacık bir poğaça tarifi oldu. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine aklınıza takılan sorularınız olursa tarifimle alakalı yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.